İnsan kassa, gidebildiği kadar uzağa gitse, hep yanında taşıdığı kendinden başka nereye varabilir? Merhaba, bu videoda incelemesini yapacağım kitap Özkan Gözel'in Kendi İçine Düşmek kitabı. Bu kitabı ikinci kez okudum. İlk okuduğumda dili o kadar hoşuma gitti ki ben bunu ikinci kez okuyacağım demiştim kendime. Ve 3 yıl sonra ikinci kez okudum. Yine aynı lezzet aldım. Hani derler ya, kitabı tekrar okuduğunda farklı şeyler öğrenirsin. Çünkü kitap aynı kalsa bile sen değişmişsindir diye. Yani aynı nehirde iki kez yıkanılmaz muhabbeti. Ben de okuduğumda kitabın derinliklerine daha fazla daldığımı düşünüyorum. Kitaba geçmeden önce yazardan bahsedeyim. Özkan Gözel 1973 Bilecik doğumlu. 1997'de Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bitirmiş. Yüksek lisans ve doktorasını yapan yazar halen İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümünde öğretim üyesi. Yazarın ilgi alanları arasında benim dikkatimi çeken yazarı okumamı sağlayan diğer birçok ilgi alanının yanında felsefe ile tasavvufa birlikte bakabilmesi. Yazarın birçok kitabı bulunuyor. Benim okuduğum tek kitabı bu. Bu kitabı sindirdikten sonra diğer kitaplarına da geçiş yapmayı düşünüyorum. Kitaba gelecek olursak Ketebe Yayınları'ndan çıkan kitap 264 sayfa. Kitap 4 ana bölümden oluşuyor. Felsefi deneme olarak nitelendirilecek bir yapıya sahip. Ancak burada bahsedilen deneme sadece akıl yürütme veya soyut teorilerin tartışması değil, insanın içsel dünyasını keşfetmesi ve hayatındaki anlam arayışına sahip bir metin. Kitap hem okuyucunun düşünme biçimini sorgulamasına hem de kişisel varoluşsal yolculuklarını keşfetmesine olanak tanıyor. Yani kitabı bir roman gibi bir çırpıda okuyamıyorsunuz. Her denemeden sonra biraz üzerine düşünmeyi gerektiriyor. Üzerine düşündüğümüzde farklı bakışlara kapı aralıyoruz zaten. Peki kendi içine düşmek ne demek? Düşünmek kendi içine düşmek demektir diyor yazar. Düşmek ile düşünceyi birbirine yakın görüyor. Düşünmeyi yalnızca zihinsel bir egzersiz olarak görmüyor. Düşünmek bir varoluş biçimidir. Ancak düşündüğümüzde yalnızca zihnimizin çalışması değil, aslında kendinizle, kimliğinizle ve dünya ile olan ilişkinizi dönüştürmeye başlıyorsunuz. Yazar kendi içine düşmekle düşünmenin kişisel bir keşif ve dönüşüm süreci olduğunu vurguluyor. Kitap 4 ana bölümden oluşuyor demiştik. Sırasıyla onlara bakalım. Birinci bölümün başlığı Tekno Hayat. Bu bölümün ilk denemesinde Aristoteles'in biz her gün tekrar ettiğimiz şey sözü yer alıyor. Aslında bu söz bu bölümü özetliyor. Bir düşünün. Siz günlük neleri tekrar ediyorsunuz? O tekrar ettiğiniz şey hayatınızın bir parçası. Dolayısıyla sizin de bir parçanız haline geliyor. Bu bölümde yazar bizi içinde yaşadığımız Malayani çağına dair bir sorgulamaya davet ediyor. Burada Malayani boş ve anlamsız şeylere takılmak, dikkatimizin sürekli dışsal faktörlere kayması anlamına geliyor. Yazar, insanların kendileriyle ilgilenmeden sadece dışsal olaylara yönelerek yaşamlarını geçirdiklerini vurguluyor. Bu bölümde gündelik hayatın telaşında kaybolmuşken aslında kendimizle ilgilenmek için hiçbir fırsat oluşturmadığımızı anlatıyor. Cep telefonları, televizyon, sosyal medya ve onca dikkat dağıtıcı şey arasında kendi iç dünyamıza bir türlü dönmeyi beceremiyoruz. Yazar bu bölümde teemmül kavramına vurgu yapıyor. Teemmül etraflıca ve derinlemesine düşünme anlamına geliyor. Ama ne yazık ki çoğumuz bu düşünmeyi tercih etmiyoruz. Hızlı yaşayıp düşünmeden yaşamın getirdiği tatminsizliğe sürükleniyoruz. Yazar adeta bize kendimize dönmeye davet ediyor. Çünkü kendimizi unuttuğumuzda kendimizle ilgili düşünmeyi de unutuyoruz. Diğer canlılar gibi yaşıyoruz. Bitkiler ve hayvanlar gibi. Bu yaşamda gerçek anlamda insan olmayı bize unutturuyor. Kitabın ikinci bölümünün başlığı Sanat ve Hakikat. Yazar sanatın geçmişten günümüze nasıl bir dönüşüm geçirdiğini sorguluyor. Geçmişte sanat hakikata, gerçeğe ulaşma yoluyken günümüzde ne yazık ki daha yüzeysel, tüketilebilir bir hale geldi. Geçmişte sanat hakikate, gerçeğe ulaşma yoluyken günümüzde ne yazık ki daha yüzeysel, tüketilebilir bir hale geldi. Yazar din ve sanatın bir zamanlar insanın yeryüzünde anlam bulmasına yardım eden üç temel yol olduğunu, ancak modern çağda bu kavramların nasıl bulanıklaştığını ve sanatı bu karmaşık ilişkiden nasıl çıkarıp sadece bir eğlence aracı haline getirdiğimizi düşündürtüyor bizlere. Sanatın hakikate temasını kaybetmesinin bizim ruhsal ve manevi dünyamıza da bir darbe vurduğunu belirtiyor. Sanat artık bir tür kaçış değil, bir iletişim, bir derinleşme aracı olmalı. Yazar bir anlamda bizi sanatla olan ilişkimizi yeniden gözden geçirmeye davet ediyor. Gerçekten anlamaya, sanatın bizlere sunacağı derinliklere inmeye ihtiyacımız var. Üçüncü bölümün başlığı içsellik ve aşkınlık. Bu bölüm
bölüm kitabın belki de en derin kısmı. Yazar insanın iç dünyasına nasıl dönmesi gerektiği konusunda oldukça etkileyici bir analiz yapıyor. Ona göre insanın asıl evi iç dünyasıdır. Orada yaşar, oradan dünyaya ve diğer insanlarla ilişki kurar. Gerçekten insan olmak sadece dışarıya değil, içeriye bir yolculuk yapmaktır. Yazar iç alemimizin asıl evimiz olduğunu ve burada gerçek varoluşumuzu bulabileceğimizi belirtiyor. Bu bölümde yazar kendine dön çağrısı yaparak kendi iç dünyamızla yüzleşmemizi öneriyor. İçsel yolculuğa çıktığımızda aslında kendimizi bulacak, yalnızca dünyayı değil kendimizi de anlayacağız. Fakat bunu başarmanın tek yolu modern çağın bizi sürüklediği oyalanmalardan kurtulup zaman arayarak düşünmeye başlamaktır. Aynı zamanda bu bölümde yazar kendi içini düşünce ne olacağını cevabını da veriyor. Peki ama insan kendi içini düşünce ne olur? Bu onda içsellik diye, iç alem diye ya da gönül dünyası diye bir şeyin uç vermesine neden olur. Eğer onda böyle bir şey zaten mevcutsa bu kez onun gelişip serpilmesine ve daha da zenginleşmesine neden olur. Ve geldik kitabın belki de en zengin bölümüne, son bölüm. Herkes ve hiçkes. Burada yazar felsefe ile tasavvufu birlikte değerlendirerek hakikat arayışındaki benzerlikleri ve farklılıkları irdeliyor. Bu bölümde mutasavvıfların öğretilerine ve Batı felsefesinin önemli figürlerine yer vererek hakikat arayışındaki benzerlikleri, farklılıkları derinlemesine işliyor. Yazar burada Cüneyd-i Bağdadi, Beyazıt Bistami ve İmam Rabbani gibi tasavvuf alimlerinin düşüncelerine yer verirken aynı zamanda Descartes, Heidegger ve Levinas gibi batılı filozofların da görüşlerini ele alıyor. Tasavvufun içsel yolculuk, manevi hal ve varoluşsal sorumluluk anlayışını Batı felsefesiyle karşılaştırıyor. Bu bölümü okumak benim gibi hem tasavvufi hem de felsefi bakış açıları arasında bir köprü kurmak isteyenler için oldukça öğretici olacak. Sonuç olarak kendi içine düşmek sadece bireysel bir yolculuk önerisi değil, aynı zamanda toplumsal bir eleştiridir. Özkan Gözel hayatın bir oyalanma haline gelmesine, insanların kendileriyle yüzleşmekten kaçmalarına ve bu sebeple içsel huzursuzluk yaşamalarına dikkat çekiyor. Kitap kendini unutmuş bir insanın tekrar kendi kimliğini ve anlamını bulması için derin düşünme, kendini anlama ve gerçek bir varoluş için mücadele etmesi gerektiğini vurguluyor. Sonuçta kendi içine düşmek hem felsefi hem de manevi bir keşif. Kitap modern hayat bizi nasıl unuttuğunu ve bizlerin kendimizi nasıl kaybettiğimizi gösteriyor. Ama aynı zamanda bu kaybolmuşluktan nasıl çıkabileceğimizin, kendi içimize nasıl dönebileceğimizin ve gerçek anlamda insan olmanın yollarını öğretiyor. Özkan Güzel'in Kendi İçine Düşmek kitabı çağımızın önemli meselelerini irdeleyen ve insanın kendisiyle ilgilenmesinin yalnızca bireysel değil toplumsal bir sorumluluk olduğuna dikkat çeken çok önemli bir eser. Kitabın dili ise karmaşık bir akademik metnin aksine son derece erişilebilir. Yazar felsefi derinliği sadelikle birleştirerek okuyucunun konuyu kavrayabilmesini sağlıyor. Her ne kadar dili yalın olsa da kitabın derinliği son derece etkileyici. Okuyucuyu bir kavramdan diğerine sürüklerken her cümlenin arkasında derin bir düşünsel ağırlık bulunduruyor. Yazar bir yandan teorik açıklamalar yaparken diğer yandan okurun içsel bir yolculuğa çıkmasına olanak tanıyor. Ancak bu yolculuk her okuyucunun kendi hızında ilerlemesi gereken bir süreç. Çünkü kitap her bir sayfada yeni bir düşünsel açılım sunuyor ve okuru düşündürmeye zorlayarak kitap boyunca okumanın ötesine bir deneyim yaşatıyor. Kendi içine düşmek yalnızca bir felsefi kitap değil, aynı zamanda bir içsel dönüşümün başlangıcı. Kitap düşüncenin bir varoluş biçimi olduğunu ve bu sürecin insanı nasıl dönüştürebileceğini ortaya koyuyor. Yazar okuru sadece felsefi bir keşfe çıkarmakla kalmıyor, aynı zamanda varoluşsal bir değişime davet ediyor. Kitap düşündüren, sorgulayan ve insanı kendi iç yolculuğuna davet eden bir eser. Bu yolculuk yalnızca zihinsel bir aktivite değil, hayatın ve varoluşun anlamını sorgulama sürecidir. Peki bu kitabı kimler okumalı? Kendi içine düşmek, derin düşüncelerle, varoluşsal sorularla yüzleşmek isteyenler için ideal bir eser. Kitap felsefi derinliği sevdiği halde akademik jargonla boğulmak istemeyen okurlar için de oldukça uygun. Yazarın dilindeki sadelik, felsefi metinlere hakim olmayan ama derin düşmeye istekli okurlar için büyük bir avantaj sağlıyor. Ancak bu kitap sadece felsefi düşünceyi sevenler için değil, aynı zamanda hayatın anlamını arayan, içsel boşluklarını doldurmak isteyen her okur için faydalı olacaktır. Eğer siz de varoluşsal sorulara yanıt arıyorsanız, hayatınızda düşüncelerinizi yeniden şekillendirmek ve anlam arayışınıza yeni bir boyut kazandırmak istiyorsanız bu kitabı mutlaka okumalısınız. Özetle Özkan Güzel'in Kendi İçine Düşmek kitabı okuru sarsan, düşündüren
ve dönüştüren bir eser. Bu kitabı okuduktan sonra düşünmeye farklı bir gözle bakacaksınız. Çünkü artık düşünce sadece aklın bir oyunu değil, varoluşsal bir mesele haline gelecek. Peki siz hiç kendi içinize düştünüz mü? Düşmeyi düşündünüz mü? Ya da bu yolculuğa çıkmaya cesaret eder misiniz? Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın. Videonun bu bölümüne kadar geldiyseniz beğenmeyi, eğer kanala abone değilseniz abone olmayı ve görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın. Kendi içimize düşmekten çekinmeyelim. Belki orada kendimizi bulup hasbihal ederiz.